Merhabalar, Filiz Gökdemir ben, eğitim koordinatörü. Kumaş Fırsatı YouTube kanalımızdaki videolarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu videomuzda ne mi yapıyoruz? Temel beden kalıbımızı daha önce çekmiştik. YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Bu videomuzda da temel alt beden kalıbı çıkartıyoruz. Lastikli, pratik, biliyorsunuz pratik dikiş atölyeleriyle birlikte başladık biz bu video serilerine de. Pratik, temel, lastikli alt beden kalıbı çiziyoruz. Buyurun başlayalım. Şurada 1 santimlik bir çalışma çizgisi oluşturuyorum ve aynı şekilde yan taraftan da. Öncelikle lastikli pantolon için yapmamız gereken basen ölçüsü, oturuş yüksekliği. Oturuş yüksekliği nedir? Temel lastikli alt kalıbımızda almamız gereken ölçü boy ölçüsü, basen ölçüsü ve oturuş yüksekliği. Oturuş yüksekliğini nasıl alıyoruz? Düz bir zemine oturuyoruz, sert ve düz bir zemine oturuyoruz. Belimizden aşağıya basen kısmının tahta zemine değdiği yere kadar mezuramızla ölçüyoruz. 5 santimlik lastik payını çıkarttıktan sonra kalan ölçü bizim oturuş yüksekliğimizdir. Bunun standardını vermemiz gerekirse oturuş yüksekliğinin 36 bedenle 50 beden arasında 22 santimle 31 santime kadar çıkar. Biz şu anda 40-42 beden çalışıyoruz. O yüzden 26 santim yapıyorum oturuş yüksekliğimi. Hemen basen ölçümü alıyorum. Basen ölçüm kaç benim? 108. 4'e bölüyorum. 27. 27'yi bel çizgime veriyorum. Basen çizgime geldiğimde de burası benim basenimi oluşturacağım kısım. 27 artı 2 yapıyorum bolluk payı. Yani 29 santim. Ön bedeni çıkartıyoruz. Basenimizi bulduktan sonra artı 4 standarttır. Ön A genişliğini veriyorum. Çizgilerimi oluşturduktan sonra bel kısmından hemen 1,5 santim içeri giriyorum. Lastik bolluğu yaratmamak adına. Düz cetvel rigamı alıyorum. Bunun uç kısmı A kısmını oluşturabilmek için son derece yeterli. Şu şekilde yerleştiriyorum ve çiziyorum. Gördüğünüz gibi ağım hazır şu anda. Boy ölçümü alıyorum. Boy ölçüm 1 metre. İşaretliyorum. Kalıbınızda kısa gelebilir, kumaşınızda uzatırsınız. Diz düşüklüğümüzü bulmamız gerekiyor. Diz düşüklüğü için ne yapıyoruz? Boy ölçümüzü aldık. Boy ölçüsü nedir? Belden yere değen tabanımıza kadardır ölçümüz. 1 metre boy ölçümüz var. 2'ye bölüyorum. 50 santim artı 6 ekliyorum. 56 santim benim diz düşüklüğümdür. Bunun zaten standartı da nedir? 56 ile 58 arası. Düz iplik boyunu bulmak için basen ölçümüz kaçtı bizim artı 2? 29. 29'un yarısı kaç? 14,5. 14,5 benim bakın ağım hariç düz boy ipliğimdir. Hemen 14,5'u buradan da işaretliyorum. Diz düşüklüğümü buldum. Düz boy ipliğimi buldum. Yani ütü çizgisi dediğimiz çizgidir bu. Şimdi burada yapmamız gereken dizimizi ölçüyoruz. Diz kapağımızı komple ölçüyoruz. Genelde 42, 43, 40 ile 46 arası geliyor. 40-42 bedenlerde. Herkes kendi ölçüsünü alsın lütfen. Ben 42 geldiğini baz alarak bunu 2'ye bölüyorum. 21. Artı 3 santim bolluk payı veriyorum. 24. 24'ü 12'si bu tarafa, 12'si bu tarafa. Yani düz boy ipliğimi bulmamdaki amaç ortada dizimi eşitlemek. Paça genişliğimi ne kadar istersem
Ben burada 18 santim yapıyorum paça genişliğimi. 9 santim buraya, 9 santim buraya. Paça ve dizi birleştiriyorum. Burada da bel çizgisinden yine 1 santim içeriye giriyorum. Kenar kısmından. Eğri rigamı alıyorum. Ucuyla, bakın, en ucuyla basen kısmına gelen yere denk getiriyorum. Çok yuvarlamıyorum. Ve aynı şekilde burayı da içeriye aldığım 1 santimle bel kısmını oluşturuyorum. A kısmım için de yine eğri rigamı kullanıyorum. Diz ve ağımı birleştirerek çizgimi alıyorum. Ön bel düşüklüğüm 4 santim. Yine eğri rigamı kullanıyorum. Uç kısmına yakın bir kısmıyla tutuyorum. Bakın. Beden kısmı 0. A kısmı 4 santim düşük. Bedenle sıfırlıyorum. Ve ön bel düşüklüğümü de vermiş oluyorum. Ve ön kalıbım hazır. Ön kalıbımızı kestik. Üstten çalışma çizgimizi oluşturuyoruz. Kenardan 2 santimlik bir pay bırakıyorum. Ön kalıbımı alıyorum 0 olarak. Çizgilerime denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Burada yapmamız gereken birkaç değişikliğimiz var. Öncelikle arka bel düşüklüğüm 1,5 santim. Daha sonra paça kısmına geliyorum. A tarafına bakan, iç tarafa bakan kısımdan 2 santim dize kadar genişletiyorum. Dış tarafa gelen kısımdan da 1 santim genişletiyorum. Ve düz çizgilerimi alıyorum. Yan tarafı yine 1 santimden işaretleyerek çiziyorum. Şimdi sıra arka ağımızı hesaplamaya geldi. Arka ağımızı hesaplamak için yine basende verdiğimiz bir ölçü vardı. Basen bölü 4 artı 2 yani 29. Bunu 2'ye bölüyoruz. 29'un yarısı 14,5. Ön ağdan itibaren 14,5'u veriyoruz. Ama genelde bu çok fazla yüksek gelebiliyor. 14,5'tan 2 santim eksiltiyorum. 12,5 yapıyorum. Düz çizgimi uzatıyorum. Düz çizgimi uzattıktan sonra işaretimi alıyorum. Burayı da 1,5 santim aşağı iniyorum. Ve buradan itibaren yuvarlayıp hafif meyilli bir şekilde getirip ön ağıma birleştiriyorum. Bakın. Bundan sonrası aynı. Eşit. Gördüğünüz gibi. Dizimle ağımı birleştiriyorum eğri rigamla. Tabii ki sabit çizgiler olmuyor. Buraları da yuvarlıyorum. Arka beden kalıbım da böylelikle bitmiş oldu. Hemen kesiyorum. 40-42 bedende yanlardan neden fazlalık bıraktık? Bunun nedeni ön kısmı kumaşta keserken dikiş payı bırakmıyoruz.
Arka paya fazlalığımızı veriyoruz. Ekstra dikiş payıyla kesiyoruz arka bedeni. Cep çalışmak isterseniz üstten 8 santim, aşağıya doğru 18 santim, hemen bu şekilde çıkartabilirsiniz. Bel kısmı için de bel ölçüsünü alıyorum. Bakın 25. Bel ölçüsünü alıyorum. Eni belimiz kadar, boyu 12 santim olarak lastikli olarak çalışabilirsiniz. Lastikli alt temel kalıbımızın çizimini bitirdik. Umarım sizlere faydalı bir video hazırlamışızdır. Temennimiz bu yönde. YouTube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.